Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Ben bir yılbaşı konseptiyle yeni bir açılımla yine karşınızdayım. Bugün yeni yıla dair mesajları alacağız. Sistemden ve meleklerden ve Rumi'den mesajlar alacağız. Umuyorum ki hepimiz için çok iyi bir yıl olur. Yeni umutlar, yeni aşklar ya da yeni heyecanlar diyelim arkadaşlar. Hepinizin dileği bu tabii ki. Vakit kaybetmeden açılıma geçmek istiyorum. 2 adet destem olacak. Deste seçmeni yapacağız. Daha doğrusu böyle 2 tane mesaj nesnesi seçtim sizler için. Şimdi bunlardan birini seçip dinleyebilir ya da her ikisini de dinleyip kendinize uygun mesajları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Açılımın sonunda ise sizler için çok sevdiğim ve bana rehberlik eden bir kitaptan da çok kısa hikaye okuyacağım her deste için arkadaşlar. Bu da yeni yıl açılımına özel bir konsept olsun istedim. Şimdi ilk destemiz şu şekilde bir mesaj şişesi. Şöyle içerisinde bir mesaj olan bir kağıt var, mektup var içerisinde, kum var. Şöyle tıpalı bir şişe arkadaşlar. Bu şekilde bir mesaj şişesi ilk şişemiz. İlk nesnemiz bu. İkinci nesnemiz ise şu şekilde bir hazine sandığı diyelim. Biraz şöyle bir hazine sandığı. Bugün böyle ada konsepti oldu biraz. Şöyle arkadaşlar. Mesaj sandığı ya da hazine sandığı, artık nasıl kabul ederseniz. Şöyle bir kez daha nesneleri göstereyim sizlere. İlk destemiz şöyle bir mesaj şişesi. İçerisinde mektup olan bir mesaj şişesi. İkinci destemiz ise şu şekilde bir hazine sandığı. Evet arkadaşlar, seçiminizi yaptıysanız vakit kaybetmeden ben hemen birinci deste olan mesaj şişesinden başlamak istiyorum. Şişemizi şöyle çam ağacımızın yanına koyalım. Ya da şu tarafa koyalım. Evet. İkinci destemizi şöyle kaldıralım. Evet, birinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en doğru enerjiyi almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Bakalım bu deste için mesajlar hangi yönde gelecek? Bu arada bu açılıma, bu kayda başlamadan önce kendim için de bir açılım yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde kendim için de mesajlarımı aldım. Güzel şeyler çıktı. Umuyorum ki sizler için de güzel enerjiler çıkar. Evet, bakalım.
Bu kart gelmek istedi bence arkadaşlar. Alıyoruz. Evet, bir de Rumi'ye soralım bakalım. Sizler için yeni yıl mesajı neymiş? Biliyorsunuz ki her açılımın sonunda Rumi'ye mutlaka danışmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, desteleriniz hazır ve siz de hazırsanız başlıyoruz bakalım. Yeni yıl mesajlarınız nelermiş? Evet arkadaşlar. Şöyle bir kartlara bakalım. Yeni yıl enerjileriniz, yani yeni yıl mesajlarınız nelermiş? Şimdi ilk dikkatimi çeken şey bu destede arkadaşlar. Sizin belirli bir düzen oluşturmak, kendinize yeni bir hayat kurmak, yeni bir başlangıç yapmak için bir dönem, bir süredir diyelim, bir altyapı oluşturduğunuz, farkında olarak ya da olmayarak. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar, siz bugüne kadar birçok sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Çok çetrefilli yollardan geçmiş olabilirsiniz. İhanet, aldatılma, yarı yolda bırakılma, terk edilme gibi korktuğunuz ne varsa hepsi başınıza gelmiş olabilir. Her şey üst üste gelmiş olabilir. Kendinizi hiçbir zaman mutlu olamamış ya da olamayacakmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Ve tüm bunların altında yatan sebebin aslında yeni başlangıç için, yeni hayatınız için sağlam bir temel oluşturmakla ilgili olduğunu görüyorum. Yani örnek vermek gerekirse bir inşaat yapacağınızı düşünelim. Bir bina yapacaksınız. Öncesinde ne yapmak gerekiyor? Sağlam bir temel atmak gerekiyor ve o temelin biraz oturmasını beklemek gerekiyor, değil mi arkadaşlar? İşte tam bu şekilde bir süredir. Bunun süresi herkese göre değişecektir tabii ki ama bir süredir hayatınızda bazı şeyler üst üste geliyorsa, çok sevgisiz, çok ilgisiz, çok bilgisiz, yani böyle karanlıkta kalmış şeyler, netleşmeyen konular, bir süredir bunlarla mücadele ediyorsanız arkadaşlar, işte bunların bir sebebi varmış. Bütün bunlar sizin yeni hayatınızın, yani inşaat edeceğiniz yeni evinizin diyelim, sağlam bir temeli olması içinmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sağlam temeller, yani hayat bazında bakıldığında çok kolay inşa edilmez. Gerçekten sıkıntılı yollardan geçmek gerekir. İşte bunları yaşarken yaşadığınız tekamül, ruhsal gelişim, tecrübe, işte bunların hepsini sağlam temel adı altında değerlendirebiliriz. Ve siz de şimdi yeni yapacağınız, yani yeni kuracağınız hayatla ilgili temellerinizi oluşturmuşsunuz. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar gerçekten. Bugüne kadar sabırla belki de acıların üstesinden geldiniz. Fakat şunu bilmeniz çok önemli. İşte tüm bunların sebebi sağlam bir temel oluşturmak için hayatınıza. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların hiçbirini boşuna yaşamamışsınız arkadaşlar. Bunların hepsine şükranlarınızı sunup artık o dertleri, kederleri uğurlamanız gerekiyor. O geçmişe takılmak yerine yeni hayatınıza odaklanmanız gerekiyor ki sizin için zaten burada bakın daha yüksek bir güçle, bugüne kadar belki de hissetmediğiniz kadar yüksek bir enerjiyle başlıyorsunuz yeni yıl arkadaşlar. Yeni yılda bazı enerji değişimleri yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi enerjiniz ve frekansınız yükseleceği için bu desteği seçen arkadaşlarım için konuşuyorum.
Böyle bir şey size bazı fiziksel ve ruhsal sıkıntılar da yaratabilir, küçük küçük de olsa. Eğer böyle şeyler yaşarsanız o yüksek enerjinin vermiş olduğu bünyenizin ve ruhunuzun işte o yüksek enerjiye alışması için aslında yaşanan bir takım sıkıntılar olabilir. Bunları bu şekilde görüp tabii ki fiziksel rahatsızlıklarınıza her zaman doktora gitmek, yani testlerinizi yaptırmak, muayenenizi olmak her zaman önceliktir. Fakat böyle sıkıntılar yaşarsanız özellikle ruhsal anlamda bilin ki frekansınız yükselecek, enerjiniz yükselecek ve siz yeni yıla gerçekten güçlü enerjilerle giriyorsunuz. Daha yüksek güç, yani hem sistem tarafından da destekleniyorsunuz arkadaşlar. Gücünüzün, özetle gücünüzün, enerjinizin artacağı, kendinizi yüksek titreşimlerde hissedeceğiniz bir şekilde giriyorsunuz yeni yıla diyebiliriz arkadaşlar. Bakın, siz gerçekten bir şeylerin ucuna kadar gelmişsiniz. Burada kartların size mesajı şu: buradan sonra pes etme. Bak, ucuna kadar geldin. Uzun bir yol yürüdün, bazı sıkıntılar yaşadın. Evet, belki de içinden çıkılmaz durumlardı. Belki sizler için çok zorlayıcıydı arkadaşlar. Ama işte bunların, az önce bahsettiğim gibi, bunların sebebini size anlattım. Sağlam temel meselesi hayatınızla ilgili ve ucuna kadar gelmişsiniz arkadaşlar. Artık buradan sonrası sizin için sistem tarafından desteklendiğiniz yüksek enerjilerle yolunuza devam edeceğiniz bir süreç başlıyor. Şimdi bu üst taraftaki kartlar bana bunu çok net bir şekilde veriyor. Gerçekten güzel bir yol kat etmişsiniz. Bayağı bir yol kat etmişsiniz arkadaşlar. Kendinizi belki her anlamda geliştirdiniz. Yaşadığınız bütün sıkıntılara bu açıdan bakın lütfen. Bakış açısı değişikliği çok önemlidir, biliyorsunuz ki. Siz zaten yeni yılın ilk zamanlarında bazı şeyleri görmeye başlayacaksınız. Bunu hissetmeye, bazı oluşumları somut olarak belki görmeye başlayacaksınız. İşte o zaman ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarımı gerçekten yüksek güzel enerjiler bekliyor yeni yılın ilk zamanlarında. Şimdi yalnız arkadaşlar, bu kat ettiğiniz yol sizi gerçekten yormuş olabilir. Kendinizle ilgili biraz dinlenmeye ve mola verme ihtiyacınız olabilir. Bazı şeyleri çok daha net görebilmek için bir durmak gerekir, bir mola vermek gerekir, uzaktan bakmak gerekir bazı şeylere. Siz biraz dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Çünkü belki de geçtiğimiz yıl sizi ziyadesiyle yordu. Kendinizle ilgili bazı şeyler yapmak istediğiniz ve ertelediğiniz şeyler varsa bunları yapabilirsiniz. Bu süreçte biraz kendinize zaman ayırmalı ve dinlenmelisiniz arkadaşlar. Bu süreçte zaten şu kat ettiğiniz yolun meyvelerini toplayacaksınız. Yani bu ucuna kadar geldiğiniz mesele neyse buradan sonrası zaten aydınlık. Zaten sistem yolunuzu açıyor. Siz o yüzden arkadaşlar belki de bugüne kadar çok yorulduğunuz konularla ilgili biraz dinlenmeye ihtiyacınız var ve yine kartların mesajı şu: her ne yaşamış olursan ol, nasıl bir haksızlığa uğramış olursan ol, kalbinden sevgiyi asla eksik etme. Sevgi senin rehberin olacak. Sevgi dolu bir kalple açamayacağın kapı yok. İşte bu yüzden buradaki mesaj çok net arkadaşlar. Sevgide kal, sevgi frekansında kal. Sana kötülük yapılıyor bile olsa, ki bazı sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum. Gerçekten haksızlığa uğradığınız bazı konular olabilir. Şimdi burada adalete ya da haksızlığa dair bir kart çıkmamış. Fakat benim hissiyatım bu. Sizi yoran bu şeyler aslında size sağlam temeller oluşturmanızda da neden olan, aynı zamanda bu şeyler haksızlıklarla ilgili olabilir. Belki sevgiye olan inancınızı kaybetmenize neden olacak olaylar yaşadınız. Fakat burada arkadaşlar gerçekten sevgi frekansında kalmanız, her ne olursa olsun, bakın bunu kendiniz için yapıyorsunuz, bir başkası için değil. Sevgi frekansında kalmanızın önemine dikkat çekiyor bu kartlar. Özellikle şuradaki kart arkadaşlar. Bakın şimdi ben size az önce mola verin demiştim. Buradaki kart evet mola verin diyor. Böyle bir mesajı var. Aynı zamanda buradaki kart da arkadaşlar biraz karmaşanın, kaosun içinden çıkmışsınız siz. Bayağı böyle sıkıntılı süreçlerin içinden çıkmışsınız belli ki, yani ya da yorucu diyelim süreçlerden geçmişsiniz. Şimdi burada diyor ki
rahatlama ve ilerleme zamanı. Yani öncesinde bir rahatlama. Bakın burada da aynı şekilde asa yedilisi var. Bu asa yedilisi bu destede bu şekilde resmedilmiş ve gerçekten dinlenmek, meditasyon yapmak, kendine zaman ayırmak vurgusu bu desteği seçen arkadaşlarım da çok yüksek. Yani diyor ki bakın şu 3 kartta bana bunu veriyor. Aynı zamanda şu melek kartı da bana bunu veriyor ki zaten anlatacağım az sonra sizlere onun da anlamını. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarımda baskın olan enerji biraz kendine zaman ayır. Yani baskın olan mesaj diyeyim. Biraz kendine zaman ayır. Mola ver. Dinlenmeye ihtiyacın var. Çok fazla yoruldun. Net bir mesaj var burada arkadaşlar. Daha sakin bir döneme doğru, en azından geçici de olsa, yani bu mola verme süreci geçici bir süreç olacak zaten arkadaşlar. Daha sakin, kendine zaman ayıran, rahatlamaya yönelik, bakın rahatlama diyor kartın üstünde, aynı şekilde aşağıda da meditasyon. Yani sizin biraz rahatlamaya, kendinizi dinlemeye, doğaya dönmeye, bakın buradaki kartta, melek kartımızda doğaya dön diyor. Okuyalım kartı. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Şimdi aradığınız cevapları bulmak, kendinizi daha iyi tanımak için doğaya dönmeniz şart arkadaşlar. Melekler de burada çok net bir mesaj veriyorlar. Neden doğaya dönün diyor? Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Kendimizi anlamak istiyorsak doğada daha fazla zaman geçirmeliyiz. Örneğin hayvanlarla, bitkilerle, ağaçlarla daha çok zaman geçirmeliyiz. Onları anlamaya çalışmak, yani bir ağacın örneğin nasıl hayatta kaldığını, nasıl tutunduğunu, nasıl işlediğini, nasıl ayakta durduğunu diyelim anlamak aslında bizim kendi doğamızı da anlamaya yardımcı olur. Çünkü dediğimiz gibi biz ve doğa birdir. Yani evrendeki her şey aslında birdir arkadaşlar. Bu nedenle işte diyor, işte doğada kendi özünü bulacaksın. Özünü arayanlar için evet, özellikle yeni yıla kendini daha iyi tanımak ve keşfetmekle ilgili enerjilerle gelen arkadaşlarım için doğada zaman geçirmek tavsiye ediliyor. Dediğimiz gibi burada da mola vermek ve mola verdikten sonra ilerlemek. Bakın şimdi burada Rumi ölüm kartını çıkardı. Ölüm demek dönüşüm demektir arkadaşlar. Zaten burada bir dünya kartımız var. Bakın dünya kartı bir dönemin artık bittiğini, bir görevin tamamlandığını, yani şurada yaşadığınız bu sıkıntılı süreçlerin artık bittiğini. Tabii ki arkadaşlar döngü devam edecek. Yani hiçbir zaman sıkıntılar bitmeyecek. Bitecek, tekrar başlayacak. Bu döngü böyle devam edecek. Bir dönem kapanacak, sonra başka bir dönem açılacak. Ama burada kartların mesajı şu: yeni yıl enerjilerine, yeni yıla girerken enerjin aslında bir bitiş ve yeniden başlangıç enerjisi olacak. Tam olarak yılla birlikte sen de bir döngünü kapatıyorsun, bitiriyorsun diyor. Dünya kartı ile birlikte sizin için gerçekten bir dönem kapanıyor arkadaşlar. Ve ölüm kartı ile birlikte de dönüşüm. Ne diyor kartın üstünde? Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. İşte arkadaşlar belki de dünyada cenneti yaşamak dediğimiz alana doğru geçiş yapıyorsunuz burada. Sizin için gerçekten güzel ve hayırlı bir dönem bu. Dediğimiz gibi işte bu bitiş, yani her bitiş biraz mola gerektirir ya. Mesela bir işinizi bitirirsiniz, bir görevinizi tamamlarsınız, bir mola verir, sonra diğerine geçersiniz, bir dinlenirsiniz. En azından bir işte kahve molası verilir, çay molası verilir gibi düşünün. Siz de burada tamamladığınız, başarıyla tamamladığınız bir dönemin ardından bir mola verip, dinlenip, gerekirse meditasyon yapıp ondan sonra yeni hedefleriniz ve yeni hayatınız için harekete geçmelisiniz. Buradaki mesaj net olarak bu arkadaşlar. Belki bazı maddi problemler yaşayabilirsiniz. Şöyle ki hiç ummadığınız bir borç, bir kredi, yani bu bir para kaybı gibi düşünmeyin bunu, ama yani mesela bir ev alırsınız, kredi çekersiniz, borçlanırsınız. Yani bir şey sahibi olmak karşılığında bir borca girmek gibi düşünebilirsiniz. Belki biraz maddi kaygılar sizi sarabilir. Bu gibi şeyler olursa arkadaşlar bilin ki bu dönem geçici olacak. Sadece biraz burada maddi kaynaklarınızla ilgili biraz tutumlu olmak, paranızı nasıl diyelim, hesaplı harcamak, dikkatli harcamak,
gereksiz borçlara ve risklere girmemek konusunda da burada net bir uyarı var. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İşte dolandırılmaktır ya da ne bileyim işte para çaldırmaktır. Bu gibi konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada yine bir uyarı var. Sizin bazı konularda biraz maddi kaynaklarınıza, paranıza, pulunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Ciddi bir şekilde arkadaşlar. Sıkıntıya düşmemek adına. Şimdi burada melek mesajınız diyor ki Güneş sinir ağı çakrası, olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli. Şimdi zaten burada sizin daha yüksek bir güce ve frekansa geçeceğinizi söylemiştik. Sistem tarafından destekleniyordunuz. Güçlü başlayacaksınız yeni yıla. Ve burada da diyor ki işte bu güçlenmeyle birlikte sorumluluk alman önemli. Kendini güvende hissetmediğin durumlar olabilir. Ya acaba ben riske mi giriyorum? Acaba bu iş benim için güvenli değil mi? Az önce bahsettiğim maddi kaynakların dışında konuşuyorum bunu. Böyle düşünüyorsanız arkadaşlar sorumluluk üstlenmeniz gerektiğiyle ilgili bir mesaj var burada. Yani yükselen bu gücünüzü, artan gücünüzü diyelim ya da yükselen frekansınızı olumlu yönde kullanmanız gerekiyor. Şimdi siz gücünüz ve frekansınız yükseldiği zaman eğer bunu kullanamazsanız yeni bir sorumluluk, yeni bir hayat, yeni bir proje tabii ki bir mola verdikten sonra arkadaşlar bakın sıralamayı nasıl yaptık? Bir döngüyü kapattınız, bir mola veriyorsunuz. Rahatlama, dinlenme ve kendinizi keşfetme, belki doğada daha fazla zaman geçirme molası ve sonrasında yükselen enerjiniz, tabii ki bu mola esnasında da enerjiniz yükselecek olabilir. Bu sistem tarafından size zaten verilecek bahşedilecek bir şey ve sonrasında bu yükselen gücünüzle birlikte artık hareketsiz kalmamak ve ilerlemeye geçmeniz gerekiyor. Burada da diyor ki işte bu sorumluluğu al, bu gücü kullan. Eğer bunu yapmazsan, hayatınla hedeflerinle ilgili sorumluluğu o yükselen gücünle birlikte alıp harekete geçmezsen işte o yükselen güç ve frekans seni huzursuz edebilir ya da sana bir yanlış yaptırabilir. Yani enerjini doğru yöne akıt. O enerji bir şekilde çıkacak arkadaşlar sizden. Yani yükselen bir enerji var sonuçta ya da bir frekans yükselmesi söz konusu. İşte bunun bir boşalması gerekiyor. Bunu yaparken de işte istekleriniz, hedefleriniz doğrultusunda kendinize faydalı olacak şekilde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa size bir hata yaptırabilir bu güç. Yani iyi kullanılmazsa, verimli kullanılmazsa arkadaşlar bu konuda da bir uyarı var. Ve burada diyor ki sorumluluk al. Sorumluluk almaktan korkuyor musun? Eğer korkuyorsan biz zaten sana yani sistem olarak zaten sana gerek ihtiyacın olan gücü vereceğiz. Sen de bununla birlikte sorumluluk alıp yola çıkacaksın. Çünkü senin için bir artık dönüşüm zamanı geldi. Bu desteği seçen arkadaşlarımın gerçekten ciddi bir dönüşüm aşamasında olduğunu düşünüyorum. Kartlar bana böyle konuşuyor arkadaşlar. Toparlayacak olursak sağlam temeller, bugüne kadar yaşadığınız her şey aslında hayatınızla ilgili sağlam temeller oluşturmak içinmiş. Bu temelleri oluşturmuşsunuz. Belki sevgiye olan inancınızı kaybedecek şeyler yaşadınız. Fakat sevgi frekansında kalmanız gerekiyor. Lütfen bu inancı kaybetmeyin arkadaşlar. Bir dönemi kapattınız. Şimdi biraz mola verme zamanı, kendinize zaman ayırma ve gücünüzü toplama zamanı. Ve bu güçle birlikte, yükselen yeni gücünüzle birlikte siz zaten doğru zamanın geldiğini hissedeceksiniz ve ondan sonra sorumluluk alarak hedeflerinize doğru ilerleyeceksiniz. Bu arada doğada zaman geçirmeniz de çok önemli arkadaşlar. Ve önemli uyarılardan birini yapmıştık. Mali kaynaklarınıza, girdiğiniz borçlara ve risklere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın mesajları bunlardı. Peki. Arkadaşlar bu kitap Buda gibi düşünmek diye bir kitap. Bunu ben çok böyle moralimin bozuk olduğu bir gün AVM'de gezerken kitapçıya girdiğimde ilk gözüme çarpan kitap buydu. Bunu almıştım ve içinde kısa kısa hikayeler vardı. Şöyle bir baktım, çok hoşuma gitti ve kitabı aldım. Ne zaman sıkılsam, sıkışsam, dara düşsem, kendimi kötü hissetsem, enerjim düşse arkadaşlar ben bu kitaptan herhangi bir sayfayı rastgele açıp okurum. Ve o beni çok rahatlatır. Şimdi sizler için herhangi rastgele bir sayfadan bir hikaye okuyacağım. Bu sizlere bir mesaj olsun yeni yıl için arkadaşlar. Bakalım şöyle. Şöyle rastgele. Evet.
Kötü alışkanlıklara cevap ver. Eğer çiçeğine su vermezsen ne olur? Yavaşça solar ve ölür. Alışkanlıklarımız da böyledir. Onlara kendilerini göstermeleri için fırsat tanımazsak onlar da yavaşça solar ve ölür. Bir alışkanlığından vazgeçmek için onunla savaşmana gerek yok. Sadece onun kendini tekrar etmesine izin ver. Tibetli Budist öğretmen, çok bir isim arkadaşlar bu. Nasıl okuyacağım bilmiyorum. Ama neyse, Tibetli Budist bir öğretmen varmış arkadaşlar. Kötü alışkanlıklarımız ve olumsuz düşüncelerimizle sık sık konuşmamızı tavsiye eder. Örnek vermek gerekirse yargılayıcı olmak, sen bana utanç ve acıdan başka bir şey vermiyorsun. Başıma birçok dert açtın. Senden çok bunaldım ve seninle kurduğum ilişkiyi daha fazla devam ettirmemeye karar verdim. Git, çünkü seninle hiç işim yok. Başka bir örnek, maddiyatçılık. Sen daha fazlası için bitmez tükenmez isteklerinle bütün hayatımın kontrolünü ele geçirdin. Şimdi seninle hiçbir işim kalmadı ve bu ilişkiden yavaşça uzaklaşıyorum. Pişman değilim. Elveda. Kötü alışkanlıklarımızda olduğu gibi olumsuz düşüncelerimizle de konuşabiliriz. Bunun en etkili yöntemlerinden biri bu olumsuz düşünceyi 3 olumlu düşünceyle değiştirmektir. Bu tekniği pekiştirmek için şu yöntemleri kullanabilirsin. İşimden nefret ediyorum cümlesi şu 3 olumlu cümleyle değiştirilebilir. İşim faturalarımı ödememi sağlıyor. İşim faydalı işler yapmamı sağlıyor. İşim sayesinde evsiz değilim. Veya kendini beni kimse sevmiyor diye düşünürken bulduğunda şu 3 cümleyi düşün. Bazı arkadaşlarım direkt olarak sevgisini dile getirmeseler de davranışlarından beni sevdiklerini anlayabiliyorum. Gün içinde yabancılara karşı dahi merhametimi ve sevgimi koruyacağım. Ben sevgi dolu bir insanım ve çevremdeki insanlara bunu gösterebiliyorum. Evet arkadaşlar. Güzel bir mesajdı bu da. Teşekkür ediyoruz kitabımıza ve kartlarımıza mesajlar için. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Sizlere muhteşem, şahane, olağanüstü bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşkla kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şimdi geçtik ikinci destemiz olan bu hazine sandığına ya da hazine kutusu, artık takı kutusu, ne derseniz arkadaşlar. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlarımın açılımına başlıyorum. Şöyle koyalım sandığımıza. Evet. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en net mesajı almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Bakalım sizlerin yeni yıl mesajlarınız nelermiş? Sistemin ve meleklerin mesajları. Evet, kart zaten kendini çıkardı. Bunu alalım. Ben şu karttan aslında 3 tane alacaktım. Bir tane daha seçelim bundan. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. 2, 3. Evet, şimdi oldu. Gerekirse zaten ekstra kartlar seçiyoruz açılımda. Evet, gel bakalım hadi. Güç kartı kendini fırlattı arkadaşlar. Hayır olsun inşallah. Güçlü bir başlangıç mı yapıyoruz acaba?
yılda. Yılın ilk zamanlarında. Sevgili meleklerimize bakalım bizlere nasıl mesajlar verecek bu desteğiyle ilgili. Rumi'den de mesajımızı alalım. Evet. Evet arkadaşlar, kartlarımız hazır. Hemen geçelim açılıma. Oldukça güzel enerjiler çıktı arkadaşlar burada. Evet. Hemen açılıma geçmek istiyorum. Sizleri bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi burada ilk gördüğüm enerji özellikle burada 2 rakamı çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Nedense 2 rakamı 2, 22 gibi bu tür rakamlar, sayılar ve sayı kombinasyonları son zamanlarda çok ilginizi çekiyor olabilir bir kısım arkadaşlarım için. Lütfen bu işaretlere, evrenden gelen işaretlere dikkat edin. Şimdi burada arkadaşlar, yani bunu bir dipnot olarak söylemek istedim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Uzun zamandır kendinizi böyle molada gibi, uykuda gibi, uyuşuk gibi ya da hiçbir şey içinizden gelmiyor gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bir süredir bir uyku halinde olduğunuzu, böyle bir şekerleme yapmak gibi düşünün günün ortasında. Aslında yapmanız gereken şeylerin hepsini ertelediğinizi, belki kendinizi bir inzivaya çektiğinizi görüyoruz. Belki böyle olması gerekiyordu. Belki bunu siz tercih ettiniz. Fakat burada bir hareketsizlik söz konusu arkadaşlar. Yani gündemdeki durumdan bahsediyorum şu anda. Ama hiçbir şey boşuna değil arkadaşlar. Bu hareketsizlik halinin içinde bile aslında sizin kendiniz için yaptığınız bir şeyler var. Belki bu dilek dilemek olabilir, tezahür çalışmaları olabilir, kendinizle ilgili çalışmalar olabilir. Yani bir mola vermişsiniz, kendinizi belki bir yere kapatmışsınız, belki insanlardan soyutladınız, hiçbir şey yapmadınız. Bakın bunu lütfen kendinize göre alın. Fakat burada boş bir çabasız, yani nasıl diyelim, boş bir durum yok. Hani boşuna geçmiş bir zaman yok. O esnada da aslında hem siz kendiniz için bazı bir takım çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Dediğim gibi bir şeyler öğrenmiş olabilirsiniz. Çok fazla kitap okumuş olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz. Ama her ne yaptıysanız bu durum sizin aslında ruhsal boyutta gelişmenize neden olmuş. Sizi tezahür yeteneğinizi geliştirmiş, belki sezgilerinizi geliştirmiş arkadaşlar. O yüzden boşuna geçen bir zaman değil dedim az önce. Ve zaten siz bu yaptığınız çalışmalarla ya da inancınızı yüksek tutarak nasıl diyelim, işte dua olur, meditasyon olur, bu tür çalışmalarla arkadaşlar zaten dileklerinizin pek çoğunu aslında farkında olmadan tezahür ettirmişsiniz. Yani dilekleriniz gerçekleşme yolunda şu an adım adım ilerliyor. Siz molada olsanız da, uykudaymış gibi olsanız da, kendinizi inzivaya çekmiş olsanız da aslında arka planda sizin için çalışan bir sistem varmış ve sistem tarafından da zaten destekleniyormuşsunuz. Ve şimdi işte bu mola sürecinde ya da inziva döneminde diyelim, arka planda çalışan bu enerjiler sizin nasıl diyelim bunu, hiçbir şey yapmanıza bile gerek kalmadan aslında sizi bulacak olan güzellikler getirecek.
kutsanmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Yani öyle şeyler, belki de bugüne kadar çok hareketsiz bir dönemde hiçbir şekilde işte bir şeylerin olmadığını, gerçekleşmediğini düşünüyordunuz hayatınıza dair. Fakat burada önünüze düşecek olan, yani size çok çabasız gibi gelen, böyle mucize gibi gelen, önünüze düşecek olan şeylerin aslında arka planda çalışan sistemin bir planı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu kadar durgun bir dönemin ardından bir anda güzellikler önünüze düşünce ya da dileklerinizin sırayla gerçekleşmeye başladığını görünce bir korkuya ya da telaşa kapılabilirsiniz. Ya bir dakika ya, her şeyin çok kötü gitmesi gerekiyordu. Ben buna alışmıştım. Bu benim konfor alanımdı. Dileklerimin gerçekleşmesini her ne kadar istesem de bir şeylerin çok durağan ya da böyle olumsuz gitmesine çok alışmıştım. Bu benim konfor alanım haline gelmişti. Şimdi neden her şey yolunda gidiyor? Bir dakika, burada bir sıkıntı var deyip kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bakın, bu insani bir durumdur aslında. Konfor alanı demek sadece çok güzel, çok iyi yaşamak, işte her şeyin, bolluğun, bereketin ayağınıza gelmesi, çok keyifli olmanız, mutlu olmanız demek değildir. Acı çektiğiniz yer de konfor alanıdır. Çünkü alıştığınız yerdir orası. Ya da çok durgun, hareketsiz, bereketsiz bir dönem. Fakat arkadaşlar, işte hayatta mucizelerin de olabileceğine, karşınıza çıkan güzelliklerin aslında hak ettiğinize inanmanız çok önemli burada. Aksi halde kendinizi kötü hissedebilirsiniz işte. Ya bir dakika ya, ben bunu hak etmiyorum ki. Bir şeylerin yolunda gitmemesi gerekiyordu. Neden böyle oldu şimdi? Her şey yolunda gidiyor. Karşıma güzellikler, mucizeler çıkmaya başladı. Demek ki hani çok güldük, başımıza bir şey gelecek gibi böyle saçma sapan bir hurafe vardır. İşte arkadaşlar, onun gibi bir şey bahsettiğim aslında. Siz dileklerinizin, isteklerinizin, iyi niyetinizin ve temiz kalbinizin karşılıklarını almaya başlıyorsunuz sistem tarafından. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, işte bunları kabul etmeniz gerekiyor. Yani az önce altında çize çize, üstüne basa basa söylediğim şey bu. Bütün bu güzelliklerin yin enerjisiyle birlikte bütün bu güzellikleri almaya hazır olmak, boş bir kap gibi olmak. Dişil enerji, burada dişil enerjiye vurgu yapıyor. Yani erkek de olsanız, bayan da olsanız fark etmez. Her iki cins için de söylüyorum. Dişil enerji modunda kalmanız gerekiyor. Yani nedir? Boş bir kap gibi düşünün kendinizi. Alıcı olmak. Evrenin verdiklerine, sistemin verdiklerini kabul etmek. Bir kabın içine su konması gibi, yani sistem ya da evren ya da büyük güç sizin kabınıza bir su doldurmak istiyor. İşte o suyu almaya istekli olmalısınız arkadaşlar. Alıcılık enerjilerinde olmalısınız yeni yılda. Bu üst taraftaki, üst kısımdaki kartların mesajı sizlere bu. Alıcı enerjide kalın. Şimdi yine hemen alttaki karta baktığım zaman inanç sıçraması diyor. Sizin şu durağanlıktan dolayı, hareketsiz dönemden dolayı belki de artık bazı şeylere inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Ya olmaz, artık değişmez hiçbir şey. Yani böyle gelmiş, böyle gider. Ben de alıştım bu duruma, ne yapayım gibi bir kabullenişe geçmekten ziyade bu kabullenişi evrenden gelecek olan mucizeleri almak olarak değiştirip, yani bunu kabullenmeye geçmeniz gerekiyor. Aynı zamanda size inanç sıçraması yaşatacak olan şey iyimserliğinizi de arttıracak bir şey arkadaşlar. Bakın, bu nedir? Toprak ası ile birlikte bolluk, fırsat ve kaynaklar. Şimdi burada yeni bir eğitime başlayacak olabilirsiniz. Burada elinde kitap olan bir çocuk resmedilmiş. Bolluk, fırsat ve kaynaklar. Yeni fırsatlar karşınıza çıkacak olabilir. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir teklif alacak olabilirsiniz. Bolluk ve bereketinizin artacağı, yani böyle işin hareketleneceği, hayatınızın hareketleneceği bir dönem. Durgun bir su gibi kalmışsınız arkadaşlar. Durgun suyun içerisinde her türlü bakteri, pislik olur biliyorsunuz. Yani kokmaya başlar bir süre sonra durgun su. Ama su akarsa, hareketlenirse berraklaşır, temiz olur. İşte tıpkı bunun gibi uzun zamandır durgun olan suların aslında hareketleneceğini görüyoruz. Ve o suyun içinde yaşam olur, işte balık olur. Durgun suyun içinde olmaz biliyorsunuz. Yani çok böyle sağlıklı bir yaşam olmaz olsa da işte o suyun akacağı,
o hareketin, bolluğun, bereketin sizi bulacağı bir dönem geliyor yeni yılla birlikte. Kaynaklar, yeni kaynaklar, yeni bir eğitim olabilir dediğim gibi. Mesela çocuk sahibi olmak istiyorsanız işte çocuk sahibi olma konusunda yeni fırsatlar, gelişmeler olabilir. Ya da çocuklarınızla ilgili yeni fırsatlar, gelişmeler, iyimser haberler, beklediğiniz iyimser haberler onların ve sizin hayrınıza ve herkesin en yüksek hayrına olacak şekilde. Yani iyimserliğinizi arttıracak, şurada mola döneminde kaybettiğiniz iyimserliğinizi arttıracak bir takım fırsatlar geliyor yeni yılın ilk dönemlerinde. Ve bu da size bir inanç sıçraması yaşatacak. Yani bazı şeylere bakış açınızı değiştirecek. İnancınızı kaybettiğiniz konularda yeni bir inanç sıçraması yaşatacak bu durumlar size. Ama burada tabii ki sizin de kartların mesajına göre sizin de arkadaşlar şu artık uyku döneminden biraz sıyrılıp yavaş yavaş tabii ki burada her ne kadar dişil alıcılık enerjisinde olsanız da kendiniz için ufak ufak adımlar atabilirsiniz. Yeni fırsatları değerlendirmek olabilir bu mesela. İlla yani bir şey yapmanıza gerek yok. Karşınıza çıkacak zaten fırsatlar. Bunları çok iyi değerlendirmek anlamında söylüyorum. Yeni eğitimler dediğim gibi, yeni iş fırsatları, yeni belki başka bir şehirde yaşamak, taşınmak, tayin olmak, yer değiştirmek gibi böyle bir hayatınızda hareketlenmenin geldiğini görüyoruz. İyimserliğinizi kaybetmeyin arkadaşlar. İyimserliğinizi etmediğiniz noktada bakın diğer desteği de şey gelmişti. Sevgi enerjisinde kalmak gelmişti. Orada sevgi enerjisini zedeleyecek bazı durumlar yaşanmıştı. Fakat burada iyimserliğinizi zedeleyip sizi karamsarlığa sürükleyen bazı durumlar olmuş olabilir. Hayır arkadaşlar. Bu enerjiden çıkıyorsunuz. Zaten siz isteseniz de istemeseniz de sistem sizi buraya doğru götürüyor. Bazı konularda çok bir süredir çok kararsız kalmış olabilirsiniz. Ya oradan mı gitsem, buradan mı gitsem? Bu yolu mu seçsem, öbür yolu mu seçsem? Bu kişiyi mi seçsem, şunu mu seçsem? Ona mı inansam, buna mı inansam gibi böyle kafanızda ikilemler olmuş olabilir ve bazı şüphelere düşmüş olabilirsiniz. Aslında sizi ikilemlere sürükleyen bu şeyin düştüğünüz şüpheler olduğunu görüyoruz ve bu şüpheler hareketsiz bırakmış olabilir sizi. Mesela buradaki hareketsizlik bunun da bir sonucu olabilir. Tam emin olamadığınız, netleşemediğiniz, gözlerinizi kapattığınız ya da açsanız bile göremediğiniz bazı konularla ilgili ikilemler sizi aslında ya da dediğim gibi şüpheler sizi aslında hareketsiz bırakmış olabilir. Bazılarınız için bu da geçerli olacaktır. Şimdi artık alttaki kartlarda bununla ilgili bir mesaj veriyor bize. Güç, kılıç ikilisi ve güneş kartı arkadaşlar. Şimdi kılıç ikilisi az önce bahsettiğim duruma vurgu yapıyor burada. Zihinsel olarak, mental olarak gerçekten şüpheye düştünüz. Yani zihninizin sürekli konuştuğu aslında iç sesinizin sizi böyle ikilemlere sürüklediği, sizi rahatsız ettiği, içinize sinmeyen konularla ilgili bir süredir dediğim gibi hareketsizseniz, dışarıdan gözlemliyorsanız, şu uyku hali, mola hali bu yüzden de olabilir. Yani bir netlik yok. Bir konuda bir böyle bulutlar var. Siz de önünüzü göremediğiniz için en iyisi ben hareketsiz kalayım moduna geçmişsiniz. İşte arkadaşlar tam bu noktada bir süredir süre gelen bu durumun, kılıç ikilisi durumunun yani güneş kartı ile birlikte netleşeceğini bakın. Bu illa çok olumlu anlamda olacak. İşte bu olayla ilgili çok sevineceksiniz. İşte havalara uçacaksınız. Çünkü bu kartın üstünde sevme ve havalara uçma vurgusu vardır. Bakın şunun gibi. Güneş kartıdır bu zaten. Şöyle yapalım biraz net olsun. Evet, güneş kartıdır bu zaten arkadaşlar. Fakat burada ben size çok sevineceksiniz, uçacaksınız, her şey istediğiniz gibi olacak demiyorum. Fakat şurası kesin. Yani bu konuda kesin konuşamam. Bu sizin için sizi sevindirecek bir haber, bir netleşme de olabilir. Sizi üzecek bir netleşme de olabilir. Bunu bilemem. Yani bu konuda kesin bir şey söylemem. Fakat şunu biliyorum. Yani söyleyebileceğim kesin bir şey var ki burada. Sonuç her ne olursa olsun başta sizi üzse bile diyelim ki en kötüyü düşünelim. Sonuç olumsuz. Sizin istediğiniz gibi değil. Sizi üzse bile bu durum inanın uzun vadede o kadar ferahlatacak, o kadar rahatlatacak ki en azından şu netlikten
şu fluluktan kurtulacaksınız. Yani bir şey netleşecek, sizi uzun zamandır hareketsiz bırakan, böyle basiretsiz bırakan, atalet içerisinde kalmanıza neden olan durum netleşecek ve güneş açacak sizin için. Dediğim gibi durum canınızı sıksa da bu çok uzun sürmeyecek. Ve sonrasında önün aydınlanıp işte harekete geçeceğiniz, belki de bu yeni bolluklar, bolluk, bereket, fırsatların önünüze düşeceği bu olaydan sonra arkadaşlar bir konuda netleşme var. Belki de bu yaşandı arkadaşlar. Bunun enerjisi yansıyor şu anda. Yani son zamanlarda yaşadığınız belki de bu konuyla ilgili netleşmeyi üzüldüğünüz ettiğiniz ama artık bitiyor. Önünüzde yepyeni bir sayfa açılıyor. Güneş doğuyor arkadaşlar sizler için. Güneş kartı ile birlikte. Sizin için en hayırlı olan bu çünkü. Diyelim ki olumlu anlamda bu ikilemden kurtuldunuz. Her şey istediğiniz gibi oldu. O zaman zaten arkadaşlar harekete geçmeniz için yine bir sebep. Yani her durumda sizi güçlendirecek, bakın güçlendirecek bir sonuç bu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Uzun zamandır netleştirmeye çalıştığınız konu netleştiği zaman üzülürseniz bile bu üzüntüyü sonuna kadar yaşayıp bitirin. Çünkü sonrasında güç ve güneş var. İki büyük arkana. Yani şöyle yapalım. İki büyük arkana arkadaşlar. Ve çok güçlü iki büyük arkana. Yani Aslan Burcu'nun kartıdır biliyorsunuz. Güç kartı aynı zamanda. Ama tabii bazı arkadaşlarımız için geçerli olacaktır bu. Dediğim gibi sonuç her ne olursa olsun sizin için en hayırlı olan ve yeni fırsatlar karşınıza çıkaracak olan bir netleşme yaşanacak. Hatta belki de şu anda yaşandı ve bunun etkileri devam ediyor. Evet, şimdi meleklere bakalım. Meleklerimiz ne demiş? Tanrıça diyor. Arkadaşlar. Melek terapisi kartlarımızda Tanrıça çıktı. Ne diyor? Sihirli ön sezini kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişil enerjini ifade et. Bakın. Tanrıça ve Yin kartı birlikte geldi. Dediğim gibi kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Dişil enerjinizin aslında baskın olacağı ya da baskın olması gerektiği bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar yeni yılla birlikte. Kartı tekrar okumak istiyorum. Şuradaki özellikle Yin kartı ile birlikte çok uyumlu oldu. Gerçekten yan yana da gelmişler. Diyor ki sihirli ön sezini kucaklayarak. Bakın burada ön seziler de çok önemli. Şurada netleştirmeye çalıştığınız konuyla ilgili ön sezilerinizi kullanın. Ön sezi dişil enerjiyle ilgilidir. Yani dişil enerjinizi ön plana çıkarın ki sezgileriniz yani sezgisel kısmınızla aslında belki de bu olayı aydınlatacaksınız. Bir şeyler sezeceksiniz ya da bir şeyler size gösterilecek bir şekilde ve siz bu olayı aydınlatacaksınız. Yani bu olay her türlü önünüze çıkacak zaten. Bu konu netleşiyor. Bir konu netleşiyor arkadaşlar hayatınızda. Burada da diyor ki sihirli ön sezini kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişil enerjini ifade et. Yani dişil enerji üzerine çalışmalar yapmanız da gerekiyor olabilir. Ama özellikle arkadaşlar meleklerinizin mesajı dişil enerjiniz üzerine, sezgileriniz üzerine, o alıcı enerjiniz üzerine biraz durmanız tavsiye ediliyor. Nefes al. İkinci melek mesajımız. Nefes al. Neden netleşmiyor? Sanırım netleşti. Evet. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak ve ışılda. Bakın endişe derken şuraya vurgu yapıyor. Evet sizi endişelendiren bir konu varmış. Diyor ki tüm sıkıntıyı, endişeyi nefesinle birlikte bırak ve lütfen meleklerine bırak. Yani meleklerinden yardım iste, bizden yardım iste. Her şeyi tek başına halledemezsin. Biz sana yardım etmek için buradayız ve yardım etmek için senden izin bekliyoruz. Her zaman söylüyorum. Melekler özgür iradeye müdahale etmemek için siz izin vermedikçe size yardım edemezler arkadaşlar. Onlardan sık sık yardım isteyin. Mutlaka size yardım edeceklerdir. Sen sadece nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak diyor melek kartları. Güzel. Ve Rumi. Kılıçların beşlisi. Rumi'den geldi. Diyor ki ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Buraya bir kart daha seçeceğim Rumi'den. Bakalım ne demek istemiş Rumi burada.
Burayı bir netleştirelim. Dinarların ası. Arkadaşlar 2 adet toprak asımız yani tılsım asımız geldi. İlkinde ne demiştim? Bolluk, fırsat ve kaynaklar demiştim. İkincisinde ise hakikat iç varlığınızın altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır diyor. Şimdi Rumi diyor ki aslında burada yaşadığın her şey acısıyla tatlısıyla sana bir tecrübe. Şimdi önünde yeni fırsatlar var. Sen o fırsatları almayı bilmelisin. Bakın bu kartlar resmen böyle konuşuyor. Diyor ki sen dişil enerjide kal. Ön sezilerini kucakla. Dişil enerjini kucakla. Boş bir kap gibi evrenin, sistemin sana verdiği fırsatları kabul et. Çünkü bunları kabul etmiyor da olabilirsin. Bilinçaltında kabul etmediğimiz şeyler bizi bulmaz. Yani bilinçli olarak kabul ediyormuş gibi oluruz ama aslında bilinçaltında bunu kabul etmiyoruzdur arkadaşlar. Bu yüzden diyor ki dişil enerjide kal, alıcı ol, kabul edici ol. Sana sistemin sıcağı ve soğuğu yani acıyı dayatması diyelim. İşte senin içindeki o altının ortaya çıkması için de yani yaşadığın bu sıkıntılar, buradaki atalet durumu, buradaki şüphe durumu. Bunun içinde eğer şimdi sen bu fırsatları yani sistemin sana verdiği, sunduğu bu fırsatları kabul etmezsen kendine yaparsın. Hep aynı kalırsın, hep atalette kalırsın, uykuda kalırsın. Buradan çıkmak istiyorsan bu fırsatları çok iyi değerlendir. Çünkü para ası geldi yani emin olmak için çektim arkadaşlar. Hangi konuda kendini bıçaklıyorsun diyor mesela burada. Para ası sen fırsatları kaçırma, alıcı ol. Ve en önemlisi şu. Sen bunları hak ettiğine inanmalısın. Yani güzellikleri hak ettiğine inanmalısın. Çok uzun zamandır sevgisiz, ilgisiz kalmış olabilirsin. Çok uzun zamandır görmezden gelinmiş olabilirsin. Ama aslında bunu hak ediyorsun. Bu şekilde yaşamayı ve buna inanmalısın. Buna göre hareket etmelisin. Ben bunu hak etmiyorum düşüncesinden sıyrılmalısın. İşte fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Yani evren sana fedakarlık yapıyor. Sistem sana veriyor. Fırsat sunuyor. Bunu kabul et. Dişil enerjinle birlikte bunu kabul et. Ve ilerle. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şimdi diğer desteğe bir öykü seçip okumuştum bu kitaptan. Sizlere de okumak isterim arkadaşlar. Yeni yıl mesajı olarak da alabilirsiniz bunu. Şimdi bu kitabı diğer desteği de bahsetmiştim. Sizlere de bahsedeyim. Çok moralimin bozuk olduğu bir günde AVM'de dolaşırken bir kitapçıda görmüştüm. İlk gözüme çarpan kitap buydu ve bunu aldım. Buda'nın öğretilerini çok önemsiyorum. Çok seviyorum. Çok sade, basit bir yaşam tarzını aslında, basit yaşama tarzını aslında öğretiyor. Bu nedenle kıymetli bulduğum öğretilerden birisidir. Şimdi bu kitapta böyle kendimi, enerjimi düşük hissettikçe, kendimi kötü hissettikçe açar bir hikaye rastgele okurum. Şimdi sizlere de okuyacağım arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlara tavsiye ederim bu kitabı. Şimdi rastgele bir sayfa açalım bakalım sizlere hangi mesaj geliyor. Uyum sağlamak şikayet etmekten yeğdir. Her şey durmaksızın değişiyor. Bu yüzden hiçbir şey senin için en olamaz. Çok güzel. Yani hep en diyoruz ya arkadaşlar. Aslında enlerimiz sürekli değişebilir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Japonya'dan Amerika'ya zamanın en önemli Zen eğitmenlerinden biri olmak için taşındı. Suzuki'nin temel ilkelerinden biri eğer dikkat edersek her anın öğrenip gelişmek için bir fırsat olduğudur. Bir gün öğrencisi Japonların neden çay fincanlarını kolayca kırılacak kadar ince ve narin yaptıklarını sorar. Suzuki'nin, bu arada Suzuki arkadaşlar yani az önce bahsettiğim Japonya'dan Amerika'ya zamanın en önemli Zen eğitmenlerinden biri olmak için taşınan kişi. Yani bir araç markası değil bu arada onu söyleyeyim. Evet.
Bir gün öğrencisi Japonların neden çay fincanlarını kolayca kırılacak kadar ince ve narin yaptıklarını sorar. Suzuki'nin cevabı gerçek bir zen eğitmeni olduğunu ispatlar niteliktedir. Kolayca kırılmaları onların çok narin olmalarından değil, senin onların nasıl tutacağını bilememendendir. Sen çevrene uyum sağlamalısın. Çevren sana değil. Çoğumuz genellikle bu öğrenci gibi düşünürüz. Sinirlenmemizin sebebi hep başkasının hatasıdır. Bu öğrenci özelinde de çay fincanlarını sürekli düşürüp kırması onun değil, daha sağlam fincanlar yapmayı bilmeyen Japonların suçudur. Suzuki haklıdır. Öfkesinin kaynağı aslında bizzat kendisidir. Bir daha sinirlendiğinde kendine şunu hatırlat. Kimse beni sinirlendirmiyor. Kendimi sinirlendiren benim. Kimse beni rahatsız etmiyor. Kendimi rahatsız eden benim. Böylece dünyanın bizim istediğimiz şekilde dönmesini beklemek yerine çevremize uyum sağlamış oluruz. Arkadaşlar, bizleri öfkelendiren ve çileden çıkaran kişiler aslında bize aynalık ederler. Biz onlara öfkelenmiyoruz. Biz kendimize öfkeleniyoruz. Öfkemizin nedeni karşımızdakinin yaptığı değil, bizim içimizde kalan bir şeyler ve o kişinin görevi yalnızca bizi aynalamak. Çok harika bir hikayeydi. Umuyorum sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Arkadaşlar, hepinize muhteşem bir yıl diliyorum. Umarım her şey yeni yılda gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın.